Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki bölümümüzde Nisi ND filtreleri inceleyeceğiz. Daha doğrusu bir kutu açılışı yapacağız. Biliyorsunuz benim uzun pozlama fotoğrafçılığı bölümüm kanalımda en çok izlenen bölümlerden biri. Video işlerimiz devam edecek. Bu fotoğrafla ilgili bir bölüm oluyor ve uzun pozlama fotoğraflarında kullandığımız ND filtrelerle ilgili bir bölüm olacak. Kutuyu açacağız. Normalde ben kutu açılışı yapmam biliyorsunuz pek. Fakat son zamanlarda bilmiyorum haberiniz oldu mu ama Nisi filtreleri bana bir Türkiye marka elçiliği teklif etti. Ben de kabul ettim. Çünkü dünyadaki en iyi markalardan biri bu konuda. Ve çok güzel yeni bir V6 kit denen bir filtre tutucuları var. Ve bunun yanına bana bazı ürünler gönderdiler. Şimdi ben kutuyu açarken eğer kanala hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olmayı unutmayın lütfen. Özellikle kutu açılışlarında gördüğüm internetten bazı şeyler var. Onları şimdi uygulamaya çalışacağım ben de. Devam edelim. Kutu açan YouTube kanallarında en sevdiğim şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle açtığı şeyleri fırlatıyor ya. O çok hoşuma gidiyor. Evet, kutudan bir adet Nano IR ND deniyor. ND 32000 diye geçiyor Nisi'de. 15 stop bir filtre. Nisi, teşekkür ediyorum onlara. Bana bir startup kit gönderdiler. Starter Kit Plus deniyor buna. Ve bir ekstradan da benim özellikle manzara fotoğraflarında ve şehir manzaralarında kullandığım mimari işlerde 15 stop filtre de kullandığım için bana ekstradan bir tane de 15 stop filtre gönderdiler. Şimdi kutuyu açacağım ve içinden çıkan ürünlere beraber bakacağız. Anadolu'nun göz bebeği Kapadokya'ya geldik bu hafta. Kapatmayı unutmayın makinalarımız. Şuna bir bakar mısınız? Of! Burası nasıl bir yer? Hey! YouTube! Evet arkadaşlar, 15 stop filtrenin içerisinden Nisi güzel bir suni deriden yapılma bir kılıf vermiş. %100 filtreler bunlar. V6 sistemi. Biraz sonra kutuyu açtığım zaman V6'yı tutucuyu da göreceğiz. Şu an nasıl açıldığına bakıyorum. O bayağı sağlam paketlenmiş. Bunları en son bakarız. Şu an koyuyorum. Ve içerisinden kullanım kılavuzu ve tutucunun içerisinde nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili bir takım bilgiler çıkıyor. Şimdi bunu kenara alıyorum. Ve starter kit'i alacağım. Şu şeyleri de koyalım kenara. Aynen. İçinden güzel bir çanta çıktı. Kumaş bir çanta. Bakalım bunlar ne işlere yarıyor. V6 kitin içerisinde gördüğüm kadarıyla bunu da kenara alabiliriz artık. Evet. V6 kitin yine kullanım kılavuzları. Bu kullanım kılavuzlarını da kenara koyuyorum ve ilk parçayı açıyorum. İlk parçamız kapak. Nisi'nin tutucuyu taktıktan sonra lense, biraz sonra deneyeceğiz bunları. Kendi tabii ki lens kapakları olmadığı için o sistemin üzerine lensinizi kapatabilmek için bir kapağı var içinde kutunun. Bakalım bunun içerisinde neler varmış. Evet, tutucunun kendisi. Bir adet landscape polarize filtre deniyor. Bu 100 mm sisteme takılmak için. IR ND 64 yani 6 stopluk bir %100 filtre.
ve bir adet de Starter kit'in içerisinden, Starter Plus kit'in içerisinden IR&D 1000 yani 10 stopluk bir %100 filtre çıktı. Buradaki kutunun içerisinde arkadaşlar bir adet de Reverse IR Graduated ND filtre var. Graduated 8 diye geçiyor. GND 8. 3 stopluk graduated filtreler. Bunları ben size önümüzdeki bölümlerde tamamen sahada kullanımlarını göstereceğim. Fakat biraz sonra bunların da paketlerini açtığımızda nasıl filtreler olduğunu göreceğiz hep beraber. Açıp lensimize takacağız. Son parçada sanırım 3 stopluk yine bir 100'e 150 mm boyutlarında Graduated ND filtre denen yani degrade filtrelerimizden 2 tane çıkıyor içerisinden. 2 tane de ND filtre çıkıyor arkadaşlar. Bu arada Nisi'nin sanırım ben daha önce Lee kullandığım için oradan biliyorum. Nisi'nin içerisinden 77 mm ve bir tane daha bakıyorum şimdi kaç olduğuna. Adaptörler çıkıyor arkadaşlar. Bu adaptörler benim Lee sistemimde çıkmamıştı. Bu bir artı tabii ki. Çünkü farklı lenslerle de çekim yapacaksınız. Mesela benim burada görmüş olduğunuz 14-30 lensim 82 mm. Tutucunun kendisi zaten 82 mm sisteme göre ve 77 mm için, 67 mm için ve 72 mm için içinden 3 tane adaptör çıkıyor. Bu da çok güzel bir faydalı bir iş olmuş. Şunları da atalım kenara. Şimdi holder'ın kendisini açmak istiyorum. Bunu keseceğiz mecburen. Evet. Hoppa. Evet. Tutucu şu an elimde gördüğünüz V6 denen Nisi'nin yeni yaptığı bir sistem. Bir önceki 5 modelinde daha kare bir filtreydi bu. Fakat Nisi bunun kenarlarını tıraşladı. Neden? Çünkü sahada gördüğünüz bu degrade ND filtrelerimizi bazen farklı açılarda kullanabiliyor fotoğrafçılar ve rahat çıkıp söküp takabilmek için yaptı bunu. Şimdi bunu gelin takalım hem de ND'leri açalım. Bakalım lensimizin üzerindeki takılış sistemi nasılmış. Evet. Şimdi ben de ilk defa Nisi filtreleri açtım. Kutuyu açtık. İçinde neler olduğunu şöyle bir tekrar gözden geçirelim. Bana ekstradan gelen bir 15 stop var. Bunu söylemiştim. Demek ki tek başına satın aldığınızda böyle bir çantayla geliyor bunlar. Bu arada V6 denilen Nisi'nin yeni sistemi V6 holder tabii ki çıkıyor içerisinden. Ve farklı farklı milimetrelerde, farklı çaplarda 67 mm, 77 mm ve 72 mm 3 tane adaptör çıkıyor. Bu çok güzel bir şey. 2 tane, biri medium, biri soft dediğimiz 2 tane ND filtre çıkıyor. Ve bir tane landscape polarizer dediği Nisi'nin manzara fotoğrafları için özel bir çok ince, çok şık bir polarize filtre çıkıyor. Ve 2 tane de, bir tanesi 6 stop, bir tanesi 10 stop olan 2 adet de ND filtre çıkıyor. Biraz önce gözümden kaçtı bu. İçinde kutunun temizlik malzemesi olarak çok güzel bir temizleme, buna blower diyorlar. Ve onun yanında da bu gelen taşıma çantası için askısı var. Ve şu da çok enteresan bir şey. Çok güzel bir alet. Ben bu sahada bunları çekim yaparken özellikle filtrelerimize bazen yağmur suları geliyor. Bazen işte kirleniyor. Silmek için bezler, fısfıslar falan taşıyordum. Nisi böyle çok güzel bir eraser demişler. Çok güzel bir silgi sistemi yapmış. Açtığınızda kendisini açan ve filtreye el değmeden temizleyebileceğiniz bir sistem yapmış. Çok hoşuma gitti bu da. Bakalım bunu sahada deneyeceğiz. Neler olacak? Nasıl, iyi işe yarıyor mu? Göreceğiz bunun içinde. Şimdi bu ana sisteme geçeceğim. Lense takma işine. Kapağı unutmayalım. Tabii bir tane de kapak vardı.
Bunların hepsini lensimin üzerinde, makinamın üzerinde deneyeceğiz şimdi beraber. Nasıl takıldığını beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, filtrelerimi çantama koydum. Tutucumu lense nasıl takıldığına bakacağım şimdi. Nisi'nin V6, yeni V6 tutucusu, filtre tutucusu iki parçadan oluşuyor. Bu parça polarize filtreyi taşıması için ve dikkat ederseniz dönebiliyor. Nisi burada çok güzel bir özellik yapmış. İki tane dişli koymuş. Daha önceden ben Lee filtre sisteminde SW150 sistemini kullanıyordum. 14-24'üm olduğu için ona büyük parça takıyordum. Ve kareydi oradaki polarize. Kareyi böyle oynatarak komple filtre sistemini döndürerek yansımaları ayarlıyordum. Fakat şimdi burada şu iki parçayı elinizde tuttuğunuzda ve polarize filtreyi üzerine koyduğunuzda dişlilerin içerisine gayet rahat bir şekilde oturuyor. Ve bu 82 mm. Benim lensim de 82 mm. Hemen şunu alıyorum önüme. Normalde doğada nasıl duruyor? Bu böyle duruyor tabii ki makinamız ve biz tutucuyu ilk parçasını buraya vidalıyoruz. Basit bir şekilde vidaladık. Aynen. Tutucumu da getiriyorum. Tutucumun önünde küçük bir kol var. Önce bir tarafını oturtturuyorum. Üzerine. Sonra da bu kolu çekerek yuvasına oturtturuyorum. Evet. Filtre tutucumu lensime bağladım. Şu anda hiçbir sorunsuz yerinde duruyor. Alttaki klipsle de dönüşünü sıktığınız zaman artık dönmüyor da. Şimdi filtrelerimi takacağım üzerine. Şunu açabilirim hafiften. Kendime döndürüyorum. Filtrelerimi çantama koymuştum zaten. Hemen bir tane ND filtre. ND filtre şu anda polarize en arkada. Onun önüne ND filtreyi takıyorum. Evet, ND filtrem şu anda yerine geçti. Ve istersem degrade filtremi de bunun önüne takabilirim. Duruma göre tabii ki. Işığın gökyüzünde çok olduğu durumlarda degrade filtremi de ND filtremin önüne takarak kullanabilirim. Hatta degrade filtremi sağa sola çevirerek filtreleri rahat bir şekilde filtre tutucuyla beraber kullanabilirim. Şu anda ilk izlenimlerim gayet başarılı bir tasarım. Bakalım sahada neler yapacağız bu sistemle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi V6 tutucuyu da lensime ilk defa yapmama rağmen kolay bir şekilde bağlayabildim. Şimdi filtremi çıkarıyorum. Bu arada filtrelerin, biliyorsunuz kare filtrelerin arkalarında şöyle bir yumuşak ve ışık geçirmemeleri için sistemler var. Bunu tekrar çantasına koyacağım. Size bunu koyduktan sonra da şeyi göstereceğim. Kapağı göstereceğim. Normalde bir yerden bir yere gideceksiniz. Filtre tutucunuzu tekrar çıkarıyorsunuz yerinden. Ve polarize filtreniz, tabi buraya normal kapağınız, lens kapağınız olmayacağı için Nisi'nin kutusundan çıkan, Starter Kit Plus'ın içinden çıkan bütün Starter serilerinde bu çıkıyor. Kapağı yerleştirip gidebiliyorsunuz. Ben çok beğendim sistemi. Bakalım önümüzdeki dönemde bununla ne gibi fotoğraflar çekeceğiz. Tabii ki ilk defa böyle bir inceleme yaptım. Ben de bir kutu açılışı yaptım. Gayet beğendim diyebilirim. İleriki bölümlerde görüşmek üzere.